Rüyadaki derin hikmet. Sultan Murat Han o gün bir hoştur. Telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Vezir-i Azam Siyavuş Paşa sorar. Hayrola efendim, canınızı sıkan bir şey mi var? Akşamleyin garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi öğreneceğiz. Nasıl yani? Hazırlan, dışarı çıkıyoruz. Ve iki derviş kılığında çıkarlar yola. Anlaşılan o ki padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Seri kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar. Döner Vefa'ya, Zeyrek'ten aşağılara sallanır. Unkapanı civarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatle bakınır. İşte tam o sırada yerde yatan bir ceset görürler. Sorarlar, kimdir bu? Aman hocam hiç bulaşma derler. Sarhoşun biri işte. Nereden biliyorsunuz? Müsaade et de bilelim yani, 40 yıllık komşumuz. Bir başkası tafsilata girer. Biliyor musunuz der. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışırdı. Nalının hasını yapardı. Ancak kazandıklarını kötü işlere harcardı. Hele yaşlı adamın biri çok öfkelidir. İsterseniz komşulara sorun der. Sorun bakalım onu bir cemaatte, camide gören olmuş mu? Hasılı mahalleli döner ardına gider. Tam vezir de toparlanıyordur ki padişah keser yolunu. Nereye? Bilmem. Bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanırım. Millet bu. Çeker gider. Kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz. Şöyle veya böyle halkımızdır. Defnini tamamlamak gerek. İyi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalden. Olmaz. Rüyadaki hikmeti çözemedik daha. Peki ne yapmamı emir buyurursunuz? Cenazeyi kaldırmalıyız en azından. Aman efendim, nasıl kaldırırız? Basbayağı kaldırırız işte. Yapmayın etmeyin sultanım. Bunun yıkanması, paklanması var. Tekfini, telkini. Merak etme. Ben beceririm. Ama önce bir gasilhane bulmalıyız. Şurada bir mahalle mescidi var ama... Olmaz. Vefat eden sen olsaydın nereden kalkmak isterdin? Ne bileyim, Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanınmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin. Haydi yüklenelim. Ve gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturur, kefen ve tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Bir güzel yıkarlar ki naaş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur aydınlanır alnında. Yüzü eşkıyalara benzemez. Hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adama. Vezirin de keza. Meçhul nalıncıyı kefenler, tabutlar, musalla taşına koyarlar. Ama namaz vaktine bir hayli vardır daha. Bir ara vezir sıkıntılı yaklaşır. Sultanım der. Yanlış yapıyoruz galiba. Nasıl yani? Heyecana kapıldık, sorup soruşturmadan buraya getirdik cenazeyi. Kim bilir, belki hanımı vardır, belki yetimleri. Doğru ya, sen burada bekle. Ben mahalleyi dolanıp geleyim. Padişah garip maceranın başladığı noktaya gider. Sorar soruşturur. Nalıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekler gibidir. Hakkını helal et evladım der. Belli ki çok yorulmuşsun. Kadın eşiğe çöker, ellerini yumruk yapar, şakaklarına dayar. Gözleri kısılır, hatıralara dalar belki. Neden sonra silkinip çıkar hayal dünyasından. Biliyor musun oğlum? Diye dertli söylenir. Bizim efendi bir alemdi vesselam. Akşamlara kadar nalın yapardı. Ama birinin elinde şarap şişesi görmesin, elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya. Niye? Gençler içmesin diye. Hayret, bak sen. Millet ne sanıyor halbuki? Milletin ne sandığı umrunda değildi. O hep uzak mescitlere giderdi.
Öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi. Tekbir alırken Kabe'yi görmeli. İşte bu yüzden nişancıya, sofulara uzanırdı ya. Hatta bir gün efendi sen böyle böyle yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada dedim. Doğru öyle ya dedi hayretle padişah. Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kendi kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu dedim. Seni kim yıkasın, kim kaldırsın? Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür hatun. Hem padişahın işine diye ekledi.